Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine geziye çıktık. Görmediğimiz yerleri göreceğiz hep birlikte. Evet, İskeçe'ye gitme kararı aldık arkadaşlar. Şu anda da halihazırda Kartalkaya mevkiindeyiz. Bunların ne olduğunu zaten şu anda size açıklayacağız. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. Videoda görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an Narlıköy'ü geçtik. Az önceki köy Narlıköy'dü. Burasına da Kartalkaya mevkii deniyor. Buradan trekking yolları var. Trekking yapabiliyorsunuz dağlarda. Bu gördüğünüz çayda benim çocukluğum geçti. Bıyıklı adı verilen bir balık türü vardı. Şu gördüğünüz patikalarda çekirge avlayıp şu eski köprü vardı. Eski köprüyü yıktılar şu anda. Bu yeni köprü. O köprüde aşağı doğru olta sarkıtıp balık avlıyorduk. Çok güzel bir doğası var. Çok güzel bir manzarası var. İleride de piknik alanları var. Çok güzel bir manzarası var. Tabii bu su ilkbaharda falan daha gürül gürül, daha neşeli akıyor. Şu anda biraz daha sakin. Eski tren yolu aynı zamanda burası. O da köprüyle beraber yan yanaydı. Orayı yıkıldı tabii. Artık burayı kullanmıyorlar. Bu da yeni köprü. Nasıl? Yunanistan'ı seviyor musun? Güzel, evet. Doğası, atmosferi güzel. Çünkü burada doğal gaz ve kömür kullanılmıyor. O yüzden havası çok temiz. Bir de burası Yunanistan'ın en doğu kısmı kaldığı için daha sakin. Yani Türkiye'nin doğusu gibi düşünebilirsiniz. Daha kırsal, daha gelişmemiş hani batısına göre. Evet. Daha fazla doğa var. Evet. O yüzden Daha güzel. organik. Daha organik, yemekleri çok lezzetli. Yo, yemeklerim Evet. muhteşem ya. Ciğer ve tavuk harika burada. Evet. Her Bambaşka tavernada bir şey. yiyebilirsiniz yani. Bambaşka bir Tavsiye şey yani. ediyorum. Türkiye'de tavuk yiyorsanız hani şunu diyebilirsiniz. Yani biz bu tavuk mu yiyormuşuz diyebilirsiniz yani. Evet. Gerçekten muazzam o anlamda. Güzel doğasıyla, her şeyle. Burası Gümülcine'ye bağlı şu an. Biz birazdan da İskeçe'ye bağlı olan bu şekilde aynı bir ormanın içerisine gideceğiz. İlk kez gideceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Hep birlikte göreceğiz. Evet, normalde Gümülcine'den otoban üzerinden İskeçe'ye gidebilirdik. Ancak biz onu tercih etmedik. Şu anda köylerin etrafından devam edeceğiz. Evet. Köyleri geze geze. Eski yol oluyor herhalde değil mi Evet, yine? eski yol. İskeçe'ye çıkacağız. İskeçe'yi de en son çekeriz. Manzaralarımızı gördükten sonra belli bir rota belirledik ama biliyorsunuz kanalda ayrıca gezginiz olarak biz spontane ilerlediğimiz için, rastgele ilerlediğimiz için rota planı çizdik ama neyi görüp neyi görmeyeceğimizi şu anda biz de bilmiyoruz açıkçası. Bir de biraz geç çıktık. Saat şu an 4 civarı. Çünkü burada öğlen aşırı bir sıcak oluyor. Evet. İmkansız yani dışarı çıkmak. Yunanlar da o yüzden biliyorsunuz siesta yapıyorlar o saatlerde. Aynen. Bir de her yer kapalı oluyor. Bugün Perşembe. Yunanistan'da sadece Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra yine dükkanları açıyorlar. Saat akşam üzeri 5-6 gibi. Evet. Akşam 9-10'a kadar. Normalde kapalı oluyor. O yüzden ben yine Perşembeyi seçmek istedim bugünü. Akşam üzeri İskeçe daha canlı olur. Hem gezmek istediğimiz eğer mağazalara uğrayabilirsek dükkanlara, oraları da uğrayacağız. Evet. O yüzden Perşembeyi seçelim dedik. Bakalım İskeçe nasıl bir yer, hep birlikte gezip göreceğiz. Hadi bakalım. Bizimkiler aşağıda çayın dibine indiler şu an. Yüzenler de var. Evet. Görmeye, keyifli. gezmeye gelmişler. Balık mı tutuyorlar ileride? Evet, tutuyorlar. Evet arkadaşlar, bu da o yıkılan köprü. Şu anda tekrardan tadilata girmiş. Tekrardan yapıyorlar. İki sene önceki yangında biliyorsunuz ki çok fazla hektar orman yanmış. Çok kötü yani. Şöyle düşünün, şuradaki manzaraları görün. O manzaraların hepsinin gittiğini düşünün yani. Evet, şu anda Yassıköy'e doğru ilerliyoruz. Şimdi de İyasmos'a girdik. Yani Türkçe adıyla Yassıköy. Burada da yarı yarıya Türk ve Yunanlı halkı yaşıyor. Bu köy bayağı büyük bir köy. Hatta kendi belediyesi var. Okul, kilise ve camisi var. Bayağı karışık, iç içe yaşanılan bir köy.
arkadaşlar, Karaorman'a geldik. Aşırı turistik bir yer. Kamp alanları burada. Solda görüyorsunuz. Buraya bir gün kamp yapmaya da gelmek lazımmış demek ki. Kamp yapıldığını bilmiyordum ben açıkçası. İzlediğim, okuduğum hiçbir yerde duymamıştım ama şu an görüyoruz. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere bir kafeterya var. İçeri girişte hemen. İnsanlar sanırım burada trekking yapıyorlar. Aynı zamanda da rafting. Evet. Su sporları yapılıyor burada. Evet. Çeşitli su sporları ya da yürüyüş rotaları var. Bu tarz aktiviteler yapabilirsiniz. Nehre doğru yürüyoruz. Şu anda mikrofonda bir arıza var. Çözemedik. Artık bakacağız. Kamera üzerinden size ses kaydı almaya çalışacağız. Bizimkiler hazır. Bir avuç su da görseler hemen içeriye gidiyorlar. Hiç acımıyorlar. Evet, çay burası. Buz gibi ya. Buz mu gibi? Berna Hanım, birazcık buradan bahseder misiniz? Burası İskeçe'ye bağlı Karaorman, Yunancası Nestos diye geçiyor. Burası doğal milli park alanlarından biri. Burası aslında Avrupa'nın en büyük ormanları olarak biliniyormuş. İkinci Dünya Savaşı'nda yakacak bulamayınca insanlar bu ormanlardaki ağaçları kesmek zorunda kalmışlar. O yüzden ormanlar çok fazla daralmış ve küçülmüş. Ama yine de doğasını korumuş, tertemiz bir suyu var. Daldım abi. Daldım baba. Dal bakalım. Çok sıcak. Hayır benim o zaman. Bak o su kayıyor oraya doğru, ona dikkat edin bak. Aynen. Muhtelif yerlerde kamp yapabiliyorsunuz. Bu bizim ilgimizi çok çekti açıkçası. Bir sonraki gelişimize tekrar buraya gelip buranın tadını çıkarmak istiyoruz. Kamp yaparak mümkünse. Bakalım nasip olursa o tarz bir çekimde yapabiliriz sizi. Bu yolda aşırı güzelmiş. Burada da bir ayaklarınızı yıkamak için bir çeşme. Çünkü sert bir kumu var. Kumsalı. Ayaklarınızı çok acıtıyor. Terliksiz falan basarsanız bir süre sonra ayak tabanlarınız acımaya başlıyor. Çok fazla taş birikiyor ayaklarınızda, ufak ufak taşlardan. O sebeple şuraya güzel bir çeşme de koymuşlar. Çıkışta ayaklarınızı yıkamanız için. Kano sporu bu suda olmazsa olmaz zaten. Şuradan da trekking yapılıyor. Trekking rotası da burada. Nestos Rodopi Trail diyor. İskeçe'ye çıkıyor. Buradan da trekking yolu başlıyor muhtemelen. Kanolar buraya dizmişler. Buradan muhtemelen varış mı acaba burası? Öyle bir şey olabilir. Suyu çok riskli ve tehlikeli değil. Belli ki. Gayet güzel. Botları da indirmişler. Zübeyir ve Lokman da orada. Ne yapıyorsun? Canavar. Evet arkadaşlar, burada da bu bölgede bulunan yabani hayvan türlerini gösteriyor. Bu kınalı sakaya benziyor çok. Ağaç kakan. Akbaba varmış arkadaşlar burada. Bu da arı kuşu. Bir çeşit semender türü de var arkadaşlar. Salamander blangos diyor. Evet arkadaşlar, şimdi Karaorman'dan ayrıldık. İskeçe'ye doğru yol alıyoruz. İskeçe'de görüşürüz. Evet, şimdi İskeçe merkeze geldik arkadaşlar. Aracımızı park edip İskeçe'nin sokaklarında fink atacağız. Evet, bir yemek de yemeyi planlıyoruz. Bakalım ne yiyeceğiz onu da bilmiyoruz. İskeçe'de benzinlikler bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz eski motorları da görebilirsiniz. Arkadaşlar şu an biz İskeçe'deyiz. Pazar bölgesine arabamızı park ettik. Bugün günlerden Perşembe. Çarşılar açık akşam 9'a kadar. O yüzden özellikle bugünü seçtik ki hava kararsa da bu durumdan etkilenmeyelim. Dükkanlar kapalı bir vaziyette gezmeyelim diye. Bir canlılık muhakkak olacaktır.
Şimdi arkadaşlar İskeçe'nin içine doğru girdik. Çarşının içinde geziniyoruz. Şöyle. İrini Yunancası. Barış. Zorbalık olmadan yaşa. Burası azınlık okulu olabilir. Duvarında Türkçe de yazıyor çünkü. Evet. Bilmediğimiz için bilgi veremiyoruz. Sadece sokaklarını gezip size göstereceğiz, bilgi vereceğiz. Bazen yorumlarda yazanlarınız oluyor. İşte bilmediğiniz yeri geziyorsunuz bilmem. Arkadaşlar tabii ki de bilmiyoruz. Bilmediğimiz yeri geziyoruz. Öğrenmek için geziyoruz. Bazen araştırdığımız yerler var. Bazen bilip de gittiğimiz yerler var. Bazen bilip de hata yaptıklarımız da oluyor anlatırken falan. Tabii ister istemez Çekim ya. işi çok zor yani. Hiç göründüğü gibi kolay bir şey değil. Kesin. Bir de Zübeyir gibi bir etken var. Arkadaş hiç durmuyor. Hep mutsuz. Hep mutsuz, hep bir problem, hep bir istekler. Bu da Yunan adaları turları. Mesela 6 gece mi diyor? 449 euro diyor bak 6 gece. Bu İskeçe arkadaşlar dağın yamacına kurulmuş bir şehir. Tabii çok dik değil ama dik sokakları da tabii ki de var. Çok keyifli ve güzel bir şehir. Gümülcine kadar bence kıymetli bir yer. Şu caddede gördüğünüz dükkanların çoğu Türk. Hep sağdan gidiyor. Döner dükkanları, tost dükkanları. Arkadaşlar daha önce bahsettim bilmiyorum. Buranın tostları felaket derecede çok güzel. Onunla ilgili de bir çekim yapacağım daha sonra muhakkak. Hastanenin şeyleri de çok güzel. Şimdi size İskeçe'nin merkezini gösteriyorum. İskeçe'nin Saat Kulesi gördüğünüz karşıda. Burada da yine kafeteryalar var. Oturmak için alanlar var. Bak şimdi al. İskeçe Belediyesi Dimarkio karşısı. İskeçe Meydanı'ndayız. Zaten meydan olarak tek nokta burası. İskeçe, Türk nüfusunun da yoğunlukta olduğu bölgelerden biri. Burada çok fazla azınlık yaşıyor Türk olarak. Buraya geldiğinizde çok fazla yabancılık çekeceğinizi düşünmüyorum ben. Evet. Diliniz bile yoksa yine her ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Türk dükkanlar, Türk restoranlar, Türk kafeteryalar muhakkak Evet, var. her şey var. Şu an arkamda bulunan Saat Kulesi Osmanlı döneminde yan tarafında cami de varmış ama cami daha sonra depremlerden dolayı yıkılmış. Sadece bu Saat Kulesi kalmış. Saat Kulesi de güzel bir atmosfer oluşturmuş bu meydanda. Şu karşıda gördüğünüz barakalardan Batı Trakya bölgesinde sık sık rastlayabilirsiniz. Gümrük tarafından tutun Dedeağaç, Şapçı, Gümülcine ve İskeçe taraflarında her yerde şöyle ufak ufak marketler vardır. Bakkal niteliği taşıyor bunlar kısmen. Genelde böyle merkezi yerlerde bulunuyor. Her yer Arnavut kaldırımı taşlar. Çok hoşuma gider. Şu parmağımla gördüğünüz yer karşı tarafta. Artık dağın yamacına kurulmuş evler var. O tarafa doğru ilerliyoruz bakalım. Yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Evet arkadaşlar, Midye Camii'nin şubesi de İskeçe'ye açılmış. Bunlar soslu mu? Her biri farklı soslu mu? Biz Bursa'da böyle yemiyoruz. Bu çili sos, acı sos. He. Bu? Bu normal. Bu abi? Bu da kendi sosu içinde yine var ama acı değil o kadar. He, anladım. Üçünden tadalım. Bursa'da niye yok bunlar? Şey yapalım, mail gönderelim. Hep Avrupa'ya özgü ha. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Buranın tostunu çok tavsiye ediyorlar. Ben bir kere yedim. Ya aşırı beğenmedim açıkçası. Evet, şimdi o çok beğenmediğimiz tostçuya geldik. Yani benim şahsen çok beğenmedim. Bakalım burada şimdi bakacağız neler var, neler yok. Şimdi yasas. Burada mezeler var arkadaşlar, belli mezeler var. Tostunuz içine döner koydurup patates yanında standart geliyor. Sonra bu istediğiniz mezeleri söylüyorsunuz. İçine onlardan koyuyorlar.
Birçok çeşit var tabi burada. Burası bayağı kapsamlı bir yer o anlamda. Bakalım şimdi burada yiyeceğiz. Şöyle bir tost hazır. Rus salatası. Rus salatası, domates, Merican. mercan, Tavuk istiyordum ya. Keşke tavuk. Porsiyonları görüyor musunuz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Felaket güzel bir tost diyebiliriz. Çörekli. Ayranları da çok güzel. Şimdi bize afiyet olsun. arkadaşlar dünyadaki en güzel şey bu. Arkadaşlar ben daha önce burada tost yemiştim, ekmekli olanı. Çok bir fark görmemiştim ama çöreklisi gayet güzeldi. Yedikten sonra şunu düşündüm. Tavsiye ediyorum yani yiyebilirsiniz. Evet. Çarşıdan bu şekilde çıktığınızda yine kafeteryalar devam ediyor. Şimdi Palyapoli'ye doğru ilerliyoruz. Palyapoli Eskişehir demek arkadaşlar. Yani İskeçe'nin ilk yerleşimlerinden olan mahalleye, bölgeye doğru ilerliyoruz. Bakalım orada ne gibi manzaralar göreceğiz. İskeçe'nin tarihi dokusunu en iyi hissedebileceğiniz yer şüphesiz Palyapoli, yani Eskişehir. İskeçe'nin bu bölgesi tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, zamanı meydan okuyan yapıları ve sokaklarıyla dikkat çekiyor. Palyapoli, Bizans döneminden Osmanlı'ya, Yunan kültürüne kadar birçok farklı kültürün harmanlandığı bir yer olmuş. Daracık taş sokakları ve geleneksel mimariye sahip evleriyle ünlü Osmanlı döneminde inşa edilen yapılar bu bölgenin karakterini oluşturuyor. Kafeler, barlar, tavernalar, restoranlar şeklinde çok güzel bir havası var. Tam akşam saati gelip oturabileceğiniz, keyifle içeceğinizi içip keyif yapabileceğiniz bir yer. Gayet kalabalık. Ağustos ayındayız. Malum turizm çok fazla yoğun şu anda. İskeçe'nin tarihi boyunca yani Palyapoli hem ticaretin hem de sosyal hayatın merkezi olmuş. Osmanlı döneminde bu bölgede pazarlar kurulmuş, ticaret yolları buradan geçmiş. Bugün ise bu tarihi mahalle şehrin modern yüzüyle geçmişi buluşturan bir köprü niteliği taşıyor. Palyapoli'yi ziyaret ederken, dar sokaklarda gezerken her bir köşede tarihin bir parçasını hissedebilirsiniz. Şu an İskeçe'nin önemli kilisesinin önündeyiz. Kendine has mimarisiyle yapılmış İskeçe için önemli bir kilise, önemli bir Ortodoks kilisesi. Kilisenin yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 1920 civarlarında yapılmış. Burasının yapılma amacı aslında Osmanlı'dan kurtuluşun, bağımsızlığın sembolü olarak inşa edilmiş. O yüzden Yunanlılar için çok önemli bir değere sahip. Zaten 1924 yazıyor gördüğünüz üzere. Evet. Çan Kulesi'nin olduğu yerde. Şimdi kilisenin içini gezip mimarisini görmek istiyoruz. Hep birlikte mimariyi inceleyelim. Kilisenin yanında şöyle bir anaokulu var. Büyük ihtimalle Ortodoks anaokullarından biri olabilir. Yunanca yazdığı için bilmiyorum. Burası kilisenin saati. Şöyle içerisine girelim, bir mimarisini görelim. Arkadaşlar geçen bir gezginin videosunda izlemiştim. Arkamda gördüğünüz küçük sokak aralarına ibadet yeri, Hristiyanlarda şapel de diyorlar galiba, şapel tarzında küçük bir ibadet yeri yaparsanız, eğer eviniz kaçaksa, işte bir izni yoksa, evinizin bahçesine yaptığınız ibadet yeriyle birlikte bulunduğunuz ev yasalaşıyor. Yani üzerinize almış oluyorsunuz. Artık kaçak olmaktan çıkıyor ve buraya elektrik bağlanıyor yaptığınız ibadet yerine. O elektriği de evinize bağlayıp ücretsiz bir şekilde ömür boyu kullanabiliyormuşsunuz. Böyle bir bilgiyi sizinle de paylaşmak istedim. Size gündüz çekimini yapmıştık. Şu anda gece hayatını, gece çekimini yapıyoruz. 2 euroya da magnet alabilirsiniz.
Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ έχεις καρδιά. Günlerden perşembe olmasına rağmen görüyorsunuz her yer cıvıl cıvıl. Özel bir gün değil, özel bir etkinlik yok. Yazın her gün böyle. Sevemedim Karagözlüm çalıyor şu anda. İkimiz bir yuva kuralım. Bu şarkıyı duymak da enteresan. Ömür boyunca. Evet, Yunanistan sokaklarında gece hayatı. Kuzey Yunanistan'a geldiğimiz zaman buradakiler gibi aşırı bir yavaşlıyor, sakinleşiyor. Öyle. İnsanın burada kanı yavaş akıyor. Stressiz, kaliteli bir hayat yaşıyorsun. Bir de gereksiz şeyleri dert ediyor nedense. Mesela yol diyor. Yol dediği bir 40 dakika, 50 dakika bir şey yani. Burada küçük yerde insanlar yaşadığı için 40-50 dakika onlara çok uzun geliyor ama biz zaten bir yerden bir yere giderken büyük şehirde en az 2 saat vakit geçiriyoruz. Separakalo. Yani. 40 kilometre yol geldik be. Vallahi billahi delirecek insan. Bu kadar uzun yol gidilir mi be? Size Yunan şivesi, Yunanistan Ay. macera şivesi. macera açılımı yaptım. Aba ne oluyor burada böyle? Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bitiriş videomuzu kopyalama yaparken kaybettik. Bir hata sonucu. Sizlerden bu konu için özür dileriz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.